Öyle insanlar vardır ki dostlukları ile düşmanlıkları arasında bir fark yoktur. En iyisi bu tür insanlardan uzak durmaktır. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın 9 yıl, sonrasında onun devamı olan oğlu Melikşah'ın 20 yıl boyunca vezirliğini icra etti. Kimilerine göre derin devletçi, kimilerine göre ise devletin bizzat ta kendisiydi. Nizamülmülk, tarihe ünlü siyasetnameyi yazan adam olarak geçen devlet adamı. Nizamülmülk 1018 yılında Tuz şehrinde doğdu. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Siyasi kariyerine Gazne Devleti Horasan Genel Valisi'nin yanında başlayan Nizamülmülk, 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nın ardından Selçukluların hizmetine girdi. Alparslan'ın 1064 yılında Selçuk Sultanı olmasıyla yıldızı parlayan Nizamülmülk, vezirlik makamına kadar yükselmeyi başardı. 10. yüzyılın ortalarından itibaren İran ve Mezopotamya'yı fethederek buraya yerleşen ve 11. yüzyılın ortalarında gücünün doruğuna ulaşan Selçuklu Devleti'nde tarihe iz bırakacaktı. Alparslan'dan sonra gelen Melikşah döneminde de vezirliğine devam ederek iki Selçuklu Sultanına yaklaşık 30 yıla yakın vezir olarak hizmet etti. Büyük vezir, büyük üstad, iki hükümdarın tacı gibi o dönemde takılan birçok ünvanı vardı. Fakat en çok Nizamülmülk, yani mülkün, memleketin, ülkenin nizamı lakabıyla tanınmıştır. Okumayı çok seven vezir, felsefeye olan ilgisiyle birlikte çağının filozoflarından etkilenmesine yol açmıştı. Özellikle Ömer Hayyam ve Farabi en çok etkilendiği filozoflardandı. Hatta Ömer Hayyam'a devlet yönetiminde görev teklif etmiş ancak Hayyam tarafından kabul edilmediği rivayet edilmiştir. Nizamülmülk devleti yeniden yapılandırma yanında birçok büyük işler başarmıştır. Bunların başında ise çok iyi örgütlenmiş, savaş sanatı, bilim, felsefe, casusluk gibi üst düzey eğitimler veren medreseleri kurmuş olması gelmektedir. Bu medreselerin en ünlüsü Bağdat'ta 1065-1067 yılları arasında faaliyete geçmiş olan Nizamiye Medresesi'dir. O dönemlerde savaşlar ve propagandalar sayesinde ayakta kalan devletlerin temel taşıdır bu medrese. Nice devlet adamları ve günümüz tabiriyle nice ajanlar yetiştirilmiştir bu medreselerde. Nihayetinde kendisinin ilk Türk istihbarat teşkilatını kurduğu rivayet edilir. Hatta dünyadaki ilk istihbarat teşkilatıdır bu. Hak verirsiniz ki böyle bir teşkilatın resmi evraklı kanıtlarla günümüze ulaşması pek mümkün değildir. Kaldı ki zaten Nizamülmülk böyle bir teşkilat kurmaya mecburdur. Çünkü devrin en önemli tehlikelerinden biri olan Haşhaşiler başına bela olmuştur. Bunlarla normal yoldan mücadele etmek imkansızdır. Detaylarına aslında Melikşah videosu gelirse orada değinmek istiyorum. Nizamiye medreselerinin en meşhuru Bağdat'ta yapılmıştır. Lakin suikast tehlikesi yüzünden açılışına gidememiştir. Bazı kaynaklarda kendisinin Hasan Sabah'la aynı dönemde öğrenci olduğu söylenir. Lakin aralarında yaklaşık 20 yaş bulunan bu iki kişinin aynı yıllarda öğrenci olması pek mümkün değildi. Başardığı işlerden bir diğeri ise Osmanlı İmparatorluğu tarafından da uygulanan askeri iktidar sisteminin temellerini atmış olmasıdır. Bu sistem sayesinde daha önceleri Türk boylarının katılımıyla oluşan aşirete dayalı ordu düzeni yerini maaşla çalışan düzenli orduya ve topraklı yani bilinen diğer adıyla tımarlı askerlere bırakmıştır. Üçüncü olarak astronomi ve takvim düzenlemesiyle ilgili çalışmaları. Celali takvimi denilen yepyeni bir takvim sisteminin kurulmasına yol açmıştır. Onun bu takvimi hakkında modern bir astronom bizim bugün kullandıklarımızdan daha ince ve daha dakik diye bahsetmektedir. Nizamülmülk'ün günümüze kadar gelen en büyük yapıtı ise kuşkusuz Siyasetname adlı eseridir. Bu yapıt sadece onun fikirlerini anlamak için değil, aynı zamanda dönemin özelliklerini yansıtması itibariyle de hala tarihçiler ve siyaset bilimcileri için çok önemli bir kaynaktır. Siyasetnameyi Sultan Melikşah'ın isteği üstüne yapmıştır. Orijinal dili Farsça olup 51 bölümden oluşmaktadır.
Siyasetname sultana sadece öğüt ve tavsiyeler vermekle kalmamış, sisteme dair olması gerekenler hakkında somut, pratik ve uygulanabilir önlemler önermiştir. Ayrıca yapıt, dönemin devlet ve bürokrasi yapısı, yöneten-yönetilen ilişkisini ve muhalif söylemleri de yansıtmaktadır. Ancak Nizamülmülk gri bir adamdır. Doğruları olduğu gibi yanlış düşünceleri de vardır ve kadınlar hakkındaki düşüncesi pek iç açıcı değildir. Aslında siyasetnamede geçen bu fikirler doğrudan kendisine söyleyemediği Terken Hatun içindir. Bu iki taraf birbirinden hiç hoşnut değildir. Siyasetnamede açıkça Melikşah'ın eşi Terken Hatun'u kastederek ülkeyi yönetmeye karışan kadınlara ilişkin sert görüşlere yer vermiştir. Dolayısıyla bu tarz genellemeler yapmıştır. Siyasetnamede yazıldığına göre Nizamülmülk kadınların siyasete katılmasına kesinlikle karşıdır. Ona göre kadınlar sadece neslin devamı için yaratılmıştır. Devlet içerisinde inanılmaz derecede güçlendiği dönemde bundan rahatsız olanlar ve tabii ki Terken Hatun, sultanı Nizamülmülk'e karşı doldurmaya başlamışlar. Uzun uğraşlar sonucunda Melikşah'ı vezirinin yerinde gözü olduğuna inandırmışlar. Daha sonra Merv'e vali olarak gönderilen oğlu Osman'la o zamanlar Merv'de bulunan ve Melikşah'ın yakın dostu olan Emir Kavdan arasında ciddi rant ve üstünlük kavgaları ortaya çıkınca Melikşah ve Nizamülmülk arasında şu mektuplaşma yaşanmıştır. Sen benim devletimi ve memleketimi istila ederek evlatlarına ve damatlarına peşkeş çektin. Bunlar benim adamlarıma saygı göstermiyor. Halka zulmediyorlar ve sen bunları cezalandırmıyorsun. İster misin vezirlik divitini elinden, sarığını başından alayım ve halkı sizin zorbalığınızdan kurtarayım. Nizamülmülk ise adeta tehdit eder gibi şunları yazar. Devlete ortak olduğumuzu henüz bilmiyor musun? Bu vezirlik diviti ve sarık o tacınla o derece ilintilidir ki diviti aldıktan sonra taç da kalmaz gider. Ömrünün son günlerinde Melikşah'a yolladığı mektupla Melikşah'ın iktidarına ortak olduğunu, onsuz Melikşah'ın bir hiç olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Bu sözlere rağmen Melikşah Nizamülmülk'ü görevden almamıştır. Ancak bir rivayete göre ise aldığı bu cevaptan sonra onu cezalandırmak isteyen Melikşah idam ederse halkın ayaklanacağını bildiğinden Nizamülmülk'ün baş düşmanı Haşhaşilerle anlaşır. Nizamülmülk yemeğe oturduğu sırada iki adam gelir yanına. Daha önceden de defalarca kez bu iki kişi Hasan Sabah, Haşhaşiler ve bölge hakkında vezire bilgiler verdiğinden kimse onlardan şüphelenmez. Bu adamlardan biri yine bilgi vermek için vezirin yanına yaklaşınca göğsünde sakladığı bir hançerle Nizamülmülk'e saldırır ve oracıkta öldürür. Anlıyoruz ki bu iki kişi Hasan Sabah'ın bilgisi dahilinde vezire bilgiler vermiş ve onun güvenini kazanmışlar. Daha sonra ise Hasan Sabah'ın emriyle öldürmüşlerdir. Nizamülmülk öldürülmüştür. Ama ölümünden 35 gün sonra da Melikşah da zehirlenerek ölür. Kimilerine göre nizamiyeciler tarafından üstadlarının intikamını almak için zehirlenmiştir. Kimilerine göre ise iktidarı isteyen Terken Hatun tarafından zehirlenmiştir. Sonuçta Melikşah'ın ölümünün ardından nizamiyeciler Selçuklu'yu iç savaşa sürükleyip Selçuk'tan sonra yönetimi eline alan Terken Hatun'un canı ile birlikte İsfahan'ı da alarak iktidarı ele geçirirler. Ve böylece tarih sahnesinden Türk tarihinin iki önemli figürü çekilmiş olur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.